Pavlov'un köpekleri deneyi, Rus fizyolog Ivan Pavlov tarafından yürütülen Pavlov'un köpekleri deneyi, koşullanma, şartlandırma sürecini inceleyen temel bir çalışmadır. Bu deney, köpeklerin salya üretme tepkilerini bir dizi uyarıcı ile ilişkilendirme üzerinedir. Deneyin yapılışı, ilk aşama doğal tepkiler. Pavlov, köpeklerin doğal bir tepkisi olan tükürük salgılama durumunu gözlemlemeye başladı. Bu tepki, köpeklerin yemek gördüğü zaman ortaya çıkan bir durumdur. İkinci aşama koşullanma başlar. Pavlov, bu doğal tepkiyi bir çan sesiyle ilişkilendirmeye karar verdi. Her seferinde köpeklerin yemek verildiği öğünde bir çan çaldı. Üçüncü aşama, çan ve yemek ilişkilendirilir. Köpekler, zamanla çan sesini yemekle bağdaştırmaya başladılar. Yani, çan sesi bir uyaran haline geldi ve köpekler, çan sesini yemek geleceği anlamına gelen bir sinyal olarak algılamaya başladılar. Dördüncü aşama koşullanmış tepki. Artık Pavlov sadece çanı çaldığında bile köpeklerin tükürük salgıladığını gözlemledi. Çan, köpeklerde koşullanmış bir tepkiye yol açmıştı. Yani çan sesi, önceden yemekle ilişkilendirildiği için doğal bir tepki olan tükürük salgılama durumunu tetikleyebiliyordu. Deneyin başlangıcında, Pavlov köpekleri bir şartlı uyarıcı olan zil sesiyle birleştirmeye çalıştı. Köpekler doğal olarak yemek gördüklerinde salya üretirler. Ancak Pavlov, köpekleri her yemekle birlikte bir zil sesi duyurarak bu iki uyarıcıyı birbirine bağlamaya başladı. Zamanla köpekler yemek görmeseler bile yalnızca zil sesini duyduklarında salya üretmeye başladılar. Bu durum, şartlandırmanın, koşullanmanın bir örneğidir. İlk başta yemek şartlı olmayan bir uyarıcıdır. Ancak zamanla zil sesiyle eşleştiği için zil sesi de şartlı bir uyarıcı haline gelir ve köpekler üzerinde yemekle ilişkilendirilmiş bir salya tepkisi oluşturur. Pavlov'un köpekleri deneyi, koşullanma kavramını açıklamak ve hayvanlarda öğrenme süreçlerini anlamak için temel bir model olmuştur. Bu deney, davranışsal psikoloji alanında önemli bir dönemeçtir ve öğrenmenin çevresel uyarıcılarla nasıl ilişkilendirilebileceğini gösterir. Düşünün ki her gün akşam yemeği için anneniz mutfağa girdiğinde belirli bir şarkıyı çalıyor. Zamanla bu şarkı sizde açlık hissi uyandırmaya başlıyor. Çünkü bu şarkı sürekli olarak yemek vaktini simgeliyor. İşte Pavlov'un deneyi de benzer bir şekilde önce doğal bir tepki olan tükürük salgılama ile başlar ve sonra bu tepki bir çan sesiyle ilişkilendirilerek koşullanmış bir tepki haline gelir. Videolarımı beğeniyorsanız ve daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Motivasyonumu artırmanız benim için değerli olacaktır. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.